Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kekli baklava tarifi vereceğim. Bildiğiniz diğer baklavalar gibi değil. Bu biraz farklı. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel, ne kadar görüntü muhteşem. Bir o kadar da lezzetli. Bayramda bu baklavayı denemenizi tavsiye ederim. Bir bayram değil, her zaman yapabilirsiniz. Kekli baklava içinde kek hamuru olarak hazırlanan bir baklava. Bakın ne kadar güzel. Gelin hep birlikte kekli baklava nasıl yapılır? Hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Kekli baklava yapmak için ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için 5 su bardağı toz şekerimiz var. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyoruz. Ve ocağa kaynamaya koyuyoruz. İlk aşamada şerbeti hazırlayacağız. Şerbetimiz soğuk olacak. Evet, şekerimiz eridi. Kaynıyor şu anda. Toplamda 5 dakika kaynadıktan sonra yarım limon suyu sıkacağız üzerine. Limon suyu şekerlenmesini önleyecektir. Limon suyundan sonra bir 5 dakika daha kaynatıyoruz. Şerbetimiz hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, ocağımızı kapattık. Bir pakette vanilya ilave ediyoruz şerbetimize güzel kokması için. İyice soğusun, onu bir kenara alalım. Şimdi baklavanın hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için 1 adet yumurta kullanıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, birkaç damla limon suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı dolu değil karbonat, 1 çimdik de tuz ilave ediyoruz. İyice çırpıyoruz. Üzerine 2 su bardağı un kullanacağız. 1 su bardağını döktüm. Çırpıcım ile çırpıyorum. İkinci su bardağına döküyorum. Yeterli oluyor. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar hamuru yoğuruyoruz. Kabımın içinde un tamamen bitene kadar yoğuracağım arkadaşlar. Evet. Kekli baklava hamuru hazırladık arkadaşlar. Şimdi hamurumuz biraz dinlensin. Biz kek hamurunu hazırlayacağız bu aşamada. 4 adet yumurta kullanıyoruz kek hamuru için. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. İyice köpürene kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemimiz biraz yaptıktan sonra üzerine 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı da un ilave ediyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Kekli baklava yapıyoruz arkadaşlar. Kekli baklavanın kekini hazırlıyoruz. Bir su bardağı kırılmış ceviz için var. Onu ilave ediyorum. Ceviz için de çırptıktan sonra kek hamurumuz hazır olmuş oluyor. Evet, kek hamurumuz hazır oldu. Şimdi sıra geldi baklava hamurunu açmaya. Hazırlamış olduğumuz hamuru şöyle elimiz ile iyice toparlıyoruz. Kabımızın içine nişasta döküyoruz. 200 gramlık bir paket nişastam var benim. Birazını döktüm. Ceviz büyüklüğüne yakın parçalar koparıp nişastanın içine bırakıyoruz. ...24 adet hamurum çıkıyor arkadaşlar. Bu 24 hamurun 12 tanesini üzerine, 12 tanesini alt kısmına hazırlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi iyice elimizle nişastalayalım. Hepsi nişastaya bulansın.
12 tanesini soframın üzerine alıyorum. Şöyle elim ile üzerine bastırarak 5-6 tanesini yan yana koydum ve oklavam ile birden açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay geliyor. Tek tek de yapabilirsiniz. Çok büyük açılmıyor zaten. Şimdi açtığım yufkaları üst üste koyuyorum. Aralarına nişasta serpiyorum. Bakın 12 adet hamurum vardı. Üst üste hepsini koyduk ve oklava ile büyük yufka açıyoruz. İsterseniz merdaneyi de kullanabilirsiniz bu aşamada. Evet, yufkamızı hazırlayacağımız baklava tepsisinin biraz büyük açıyoruz tepsisinden. Evet, hazırladık. Şu anda yufkamız hazır. Onu bir kenara alalım. Diğer kalan hamurlardan da bir adet yufka daha açacağız. Evet, ikinci yufkamızı da açtık. Yeterli büyüklüğe geldi. Evet, ilk açtığımız yufkayı şöyle fırın tepsimizin içine seriyoruz arkadaşlar. Çok büyük değil benim fırın tepsim. Üzerine hazırladığımız kek hamurunu döküyoruz. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde kaşık ile şöyle yaydırıyoruz. Evet, bugün kekli baklava yapıyoruz arkadaşlar. Diğer bildiğiniz baklavalardan biraz farklı bu. Kenarlarını şöyle içe doğru katlıyoruz. Ve ikinci yufkamızı da üzerine koyacağız. Fırın tepsinin ölçüsüne göre kesmemiz lazım. Bakın biraz fazla. Bir bıçak yardımıyla fazla yerlerini alıyoruz. Fazla gelen yerleri üzerine şöyle koyuyoruz. Ziyan etmiyoruz bu kısımları da. Evet. Büyük olan parçayı da son olarak üzerine kapattık. Bir bıçakla baklava şeklini vererek kesiyoruz. Evet, baklavamızı kestik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi üzerine yağını haşlamaya. Bir paket margarin ya da tereyağı 250 gramlıklardan ocakta eritiyoruz. Erittiğimiz margarini üzerine döküyoruz. Evet, margarini verdik ve fırına verdik. Tatlımız arkadaşlar nar gibi kızardı. 180 derece fırında kızarana kadar tutuyoruz. 45 dakika kadar bir zamanda kızaracaktır ve pişecektir içinde kekleri. Kekli baklavayı soğuk fırına veriyoruz arkadaşlar. Hiç çalıştırılmamış soğuk direkt fırına veriyoruz. Hazırlamış olduğumuz soğuk şerbeti baklavanın üzerine döküyoruz. Ama bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıkması için bekledim. Evet, kekli baklavamız hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kekli baklava tarifimi beğenmişsinizdir.
Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.